Herkese merhaba. Bugünkü videoda kara kalem çalışması yapacağız. Öncelikle şuradan ucu en sert olan kalemimi alayım. Çizeceğimiz şey bükülmüş bir kumaş olacak. Böyle çamaşır sıkar gibi düşünün. Onun için ilk önce şimdi büküleceği için burada geniş bir parça, ortada dar bir alan, tam büküldüğü kısım. Burada da açıldığı kısım olacak. Yani üçgene benzeyecek. Onun için şöyle kabataslak bir araştırma çizgilerimi çiziyorum. Evet, bu şekilde. Bunlar kumaşın geldiği kısımlar, burada tam büküldüğü alan olacak. Buralara şöyle kabaca, daha biraz şöyle yaklaştırayım sizin için. Kumaşların döndüğü yerleri yapalım. Burada istediğiniz gibi hareket edebilirsiniz. Bu kumaş olacağı için belli bir formda kalmak zorunda değil. Yani sizin hayal ettiğiniz gibi kıvrılabilirler. Ve birazcık dalga verin. Düz çizgiler çizmeyin. Bunları silebiliriz artık. Burada yine kumaşı buralarına katlar ekleyelim. Ben biraz sert bir kumaş hayal ettiğim için böyle köşeli köşeli yapmaya çalışıyorum. Böyle istediğiniz gibi kırışıklar ekleyebilirsiniz aralara. Şimdi yumuşak uçlu bir kalemimle uç beyi alalım. Gölgelerin üstünden geçelim. Hatta gölgelemeye bile başlayabiliriz.
Böyle araları ufak kırışıklar verirseniz daha gerçekçi bir kumaş görüntüsü elde edersiniz. Böyle ufak ufak. Bir de onları da ayrıyeten gölgelemeniz lazım. Önce üst taraf yapalım da. Mesela burada bir kırışık olsun, bir çizgi olsun. Bu kumaş böyle kıvrık olduğu için bu kısım buraya koyu bir gölge düşmesi lazım. Burası için de aynı şey geçerli. Mesela şuradan da şöyle keskin bir çizgi çıksın. Kırışık yani.
Şimdi alt kısma geçiyoruz. Burada artık bozacağımız bir şey yok ama yine de ısrarla peçetemizi bırakmıyoruz elimizin altından. Bunu alışkanlık haline getirirseniz çok güzel olur. Yani elinizin kirleteceği bir şey yoksa bile en azından elinizin teriyle kağıt dalgalanmamış olur. Ve bu arada 3B kalemin bütün resmi bitirdim. Tabii daha sonraki ayrıntıları daha koyu kalemlerle devam edeceğiz. Bunu böyle sonuna kadar kusursuz bir şekilde gölgelendirmenize gerek yok. Benim gibi de bozmayın. Şöyle sileyim. Şimdi üst tarafa nazaran alt kısım çok düz oldu. Oraya da şöyle bir kırışık koyalım. Böyle çevik olsun. Sizin için de yeterli kırışık olduysa, yani tabii ki siz kendi resminiz için karar vereceksiniz. Birazcık yayalım bu gölgeleri. Çünkü bazı gölgeler çok çizgi çizgi oldu. Böyle pürüzsüz bir görüntü katmak istiyorum. Evet.
Ama dışarı taşırmayın. Kenarların bu ince kısmını yapayım. Bu arada bu makyaj çubuğu. Yani makyaj için kullanılıyor. Bir tarafı geniş, bir tarafı ince, o yüzden. Bakın böyle yapınca daha güzel, pürüzsüz bir kumaş görüntüsü elde ettik. Tabi burada şimdi bozacağımız hatlar var. Çizgileri bozacağız. Mecbur. Onları sen tekrar geçebiliriz. Yeter ki çizgilerini unutmayın. Ve burada bu dağıttığımız yerlerde de böyle top top kalmasın, onları da dağıtalım. İşte dereceli kalem kullanmanın sevdiğim yönü bu. Kolay dağıtabiliyorsunuz. Bazı sert vurduğum çizgilerim de kaldı bu arada. Yani şu çubuğun tek sorunu o kadar yumuşak ki elimde çok zor tutuyorum. Evet, daha iyi oldu. Burası çok fazla gölge ve kırışık olduğu için çok hafif dokunuşlarla yapıyorum. Yoksa hem çizgilerim kaybolur, hem de burada kumaşın çıkıntılı kısımlarını beyaz yaptık ya, o kısımlar tamamen boyanabilir. Çünkü kalemimiz çok dağılıyor ve dışarı taşırdım. Evet. Şöyle bir görelim uzaktan. Şimdi dedim ya bazı çizgiler yok oldu diye. Onları daha koyu bir kalemle, ama çok da koyu olmaması lazım, 5B olabilir. Bir de çıksan keşke.
Gel buraya. Evet. Özellikle bu kısma yoğunlaşalım. Ucunu açayım birazcık. Ucunu bu kadar açmam yeterli. Çok açık olursa çok koyu ve ince çizgiler çizer. Zaten şuraya hafif dokunuşlar yapmak istiyorum. Daha çok yok olan çizgilerinizin üstünden geçin. Bastıra bastıra çizginin tamamından da geçmeyin, ama o zaman da kendini çok ayırır. Çünkü dağıttık ve genel olarak çizimimiz pürüzsüz bir hal aldı. Mesela bunun hiç ihtiyacı yok. Bu kısımda başka bir bölgenin ihtiyacı yok. Burası biraz olabilir. Tamam, bakıyorum şöyle. Evet. Ve bu kadar. Şöyle yakından da bir gösterelim. Böyle uzaktan da bir görün. Evet. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sanatla kalın.